8'de Sağlık'ta şimdi konuğumuz Doktor Nedim Ardıç. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Hoş sağ olun geldiniz Bey. hocam. Teşekkürler. Sağ olun. Bugün saç ekimi konuşacağız sizinle. Öncelikle donör saha diye sürekli söylenen bir şey var. Nedir hocam bu? Aslında saçların toplandığı alana biz donör saha diyoruz. Bu neresi? Örneğin iki kulak arasında saçın fazla olduğu alana aslında biz donör saha diyoruz. Örneğin iki kulak arasındaki mesafeye donör saha diyoruz. Buradan alıp ön kısmına nakledebiliyoruz. Ya da çenemizin altındaki bölgeye donör saha diyebiliyoruz. Göğsümüze diyebiliriz, kasık bölgemize diyebiliriz, kol ve bacaklarımıza diyebiliriz. Yani saçları topladığımız alana donör saha diyoruz. Hocam peki göğüs, karın, sakal, genital ve sırt bölgesinden alınan köklerin tutmama oranı nedir? Aslında bu çok sık sorulan ve çok yanlış bilinen bir şey. Saç ekiminde saçların fazla olduğu alan dediğimizde vücudun herhangi bir yerinden başka bir yerine nakledebiliyoruz. Günümüzde saç ekimi daha çok iki kulak arasındaki mesafeden alınıp ön kısma naklediliyor ve sanki öyle bir algı var. Donör saha ya da saçtan alabileceği tek bir alan iki kulak arasındaki mesafe. Aslında öyle bir şey yok. Kıl nerede varsa, nerede fazla varsa oradan alabiliyoruz. Sakalımızın alt kısmını alabiliyoruz. Göğsümüzden, kasımızdan, kol, bacak her bölgeden alabiliyoruz. Yeter ki onu doğru alabilelim. Ama oysa ki toplumda şöyle bir inanış var. Göğüs kılları tutmaz. Öyle bir şey yok. Göğüs kıllarının yapısı evet saç kıllarından farklıdır ama tutmaması diye bir şey yoktur. Yeter ki siz onu sökerken kırmayın. Sökerken ona zarar vermeyin. Ya da ekerken ona zarar vermeyin. Eğer doğru şekilde çıkartıp doğru şekilde uygun solüsyonda uygun sürede bekletirseniz ve doğru şekilde onu kanlanması iyi olan bir alana ekerseniz ve ona zarar vermeden ekerseniz tutmaması diye bir şey yok. O yüzden saç ekiminde artık sadece iki kulak arasındaki mesafe değil, vücudumuzda bütün kılları kullanabiliyoruz. Hocam sakal ve bıyık ekimi de var, doğru mu? Evet. Yani genellikle insanlar size niçin başvuruyorlar bu grup hastalar? Evet. Şimdi sakal dediğimiz şey ya da bıyık dediğimiz şey bir aksesuar. Biz bir şey eksikliğini hissettiğimiz zaman bize biraz abartılı gelir. Yani mesela örneğin ben kendim her sabah tıraş olmak zorunda kalıyorum. Sakalım olmasa daha iyi hissederdim belki kendimi. Çünkü bende var ama olmayan bir insan ise yani herkesi hani bir erkeğin bir aksesuar olarak görünüyor sakal ve bıyık. Ama insanlarda doğuştan gerçekten sakal olmayabiliyor, bıyık olmayabiliyor. Bu tip durumlarda biz ensemizden alıp aynı saç ekimi yapar gibi kökleri söküp sakalımıza ya da bıyığımıza ekebiliyoruz. Veyahut da bir takım cerrahi operasyonlara ya da geçmiş kazalara bağlı bir takım izlerimiz oluyor. Mesela bıyığımızda iz oluyor, sakalımızda iz oluyor. Onlar için nakil yapabiliyoruz. Ya da sakalımız var biraz seyrektir. O zaman oraya nakil yapabiliyoruz. Ya da sakalımız belli alanda var ama belli alanda yoktur ki öyle insanlar vardır. Çene altında çok yoğun sakalı vardır ama yanlarda sakal yoktur. O zaman çenemizin altına alıp yanlara ekebiliyoruz. Ya da donör saydığımız iki kulak arasındaki mesafeden alıp sakalımıza ekebiliyoruz. Sakal ekimi son yıllarda çok popüler olmaya başladı. Ama başarı oranı sakal ekimiyle saç ekimi arasındaki başarı arasında karşılaştığında hiçbir farklılık yok. Ve sakal ekiminin sonuçları aslında saç ekiminden biraz daha sağlıklı, biraz daha iyi oluyor sevgili hocam. Hocam iz konusu geçince özellikle bunu sormak istiyorum. Bu skar dokusu dediğimiz nedbe dokusu. Yani normalde orası normal bir cilt değil, fibrotik bir alan. Evet. Siz direkt bu alana da saç ekimi veya işte bıyıkta veya yüzde varsa yapıyor musunuz ve başarılı oluyor mu? Şimdi şöyle sevgili hocam, kanlaman olduğu her alanda folikül yaşayabiliyor, saç yaşayabiliyor. Yeter ki siz onu o doğru kanlanması iyi olan alana ekin. Evet, bir takım skar dokularına ekin biraz daha zordur. Fibrotik bir doku vardır ama o fibrotik dokunun altında mutlaka kanlanması olan bir alan vardır. Eğer kanlanması olan bir alan varsa kesinlikle tutuyor. Şimdiye kadar çok sayıda vaka yaptık. Şimdiye kadar tutmayan görmedim diyeceğim kadar çok fazla vaka yaptım. Ve şunu söyleyebilirim, skar dokularında yaptığımız ekimdeki başarımız daha yüksektir. Sebebi de şu, çünkü skar dokusu olan insan o skar bölgesine ekim yaptırdığı zaman biraz daha fazla dikkat ediyor. Bizim önerilerimize daha fazla uyuyor. Çünkü o skarın ortadan kalkabileceğini düşünmesi bile onu çok ciddi anlamda motive ediyor. Bir de bunun yanında genellikle bu skar ya da yara izleri için saç ekimi talep eden insanlar biraz daha böyle bireysel görüntüye daha düşkün insanlar. O yüzden çok daha dikkat ediyorlar ve
genellikle başarı daha yüksektir sevgili hocam. Tutmama diye bir şey yok. Yeter ki kanlanması doğru olan bir sahaya ekin siz. Hocam kaş, sakal, bıyık ekimlerinde yaş sınırlaması var mıdır? Herkese ekilebilir mi? Yani bir yaş kuralımız var mı? Şimdi sakallarda bir yaş kuralımız var. 25 yaşından küçük yaşlarda sakal ekmiyoruz. 25 yaşını bekliyoruz çünkü 25 yaşına kadar gerçekten insanların sakalları çıkabiliyor. 25 yaşının altında sakal ekimi yapmıyoruz, bıyık ekimi yapmıyoruz. Kaş ekiminde de öyle bir sınırımız var. Kaş ekimini 20 yaşın altında yapmıyoruz. Ama saç ekiminde öyle değil. Saç ekiminde örneğin skar izine bağlı, örneğin doğumda bir geçirdiği travmaya bağlı bir skar dokusu varsa, ben 13 yaşında skar nedeniyle ya da ameliyat nedeniyle bir izi olan bir hastaya ameliyat ettiğim oldu. Saç ekiminde yaş limitimiz 13'tür ama tabii skar ekiminde, saç dökülmesine bağlı olan saç ekimlerimizi 21 yaş altında yapmıyoruz. Uygun değil diyorsunuz. Yani yapmıyoruz öyle, çünkü metabolizma kendisi tamamlanmamış, yeniden çıkabilir onlar. Onlara saç ekiminden başka metotlar uyguluyoruz. Örneğin genelde son dönemde çok yaygın olmaya başladı. Saç ekimi için bize başvuran ebeveynlere şu soruyu soruyoruz. Çünkü eğer genetik bir saç dökülmesi varsa ve sebebi genetikte bulmuşsak diyoruz ki ona çocuğunuz 15-16 yaşına geldiğinde lütfen bize çocuğunuzu götürün. Biz onu inceleyelim. Sizin kaderinizi paylaşmasın. Çünkü saç ekimi son çözüm. Önemli olan şey aynı koruyucu hekimlik gibi aslında. Saç konusunda da ebeveynlerinde saç sorunu varsa çocuklara bu şekilde bir danışmanlık hizmeti ve koruyucu hekimlik gibi saç dökülmesi için bir takım tedaviler verilmesini öneriyoruz. Kesinlikle. Peki tedavi sonrası ki olan süreçte ne sıklıkla bu kişileri, danışanları görmek gerekiyor hocam? Siz sonuca kadar ne sıklıkla takip ediyorsunuz? Şimdi şöyle, eğer ki kaş ekimi yapmışsak 2 yıl boyunca takip ediyoruz. Sakal ekimi ve saç ekimi ya da bıyık ekimi yapmışsak 1 yıl boyunca hastayı mutlak takip etmek istiyoruz. Çünkü bu çok dinamik bir süreç. O süreci çok iyi yönetmek lazım. Saç ekimi sırasında siz cilt altındaki metabolik sorunu görüyorsunuz. Örneğin bir yağ dokusu fazlalığım var, dolaşımından bir sorun var. Onunla ilgili o tedaviler 1 yıl boyunca devam edecek. Çünkü saç ekiminin sonucunu 1 yılda görüyoruz. O 1 yıl boyunca hastayı belli aralıklarla mutlaka kabul etmek ve gerekli bir takım tedaviler varsa saç ekimini olarak ilave etmemiz lazım. Bazen PRP yapmamız, mezoterapi yapmamız ya da kök tedavisi gibi bir takım tedaviler yapmamız gerekebilir. Onu operasyon sırasında karar veriyoruz ve operasyon sonrasında hastaya hangi sıklıkla bizi ziyaret edeceği konusunda bir takvim belirliyoruz ve o takvim neticesi gereğine göre yaklaşık 1 yıl boyunca hastayı takip ediyoruz. Hocam saç ekiminin mevsimi var mıdır? Saç ekimi 4 mevsim yapılabilen bir uygulamadır. Ama insanlar genellikle bize 10. ay, 11. ay, 12. ay, 1, 2, 3. ay yani kış aylarında bize başvuruyorlar. Zannediyorlar ki kış aylarında başarı daha iyi olur ama öyle bir şey yok. Bu benim şahsi kanaatimdir ve deneyimlerim bana bunu söylüyor. Yazın saç ekimi yapmak bence daha mantıklı. Sebebi de şu, bizim saçımız normalde kışın ortalama 1 ayda 1 santimetre uzar. Oysa ki yazın 1.2-1.3 santimetre uzar. Çünkü yazın vazodilatasyona bağlı kanlama artıyor. Kanlama arttığı zaman da saç ekiminin başarısı artıyor. Oysa ki soğukta, öyle kışın cildimizde vazokonstrüksiyon oluyor damarlarda. O zaman da o köklerin beslenmesi, o vazodilatasyon, ozmotik difüzyon bozuluyor ve yapacağımız saç ekimindeki bence başarı oranı biraz daha düşük oluyor. Yazın yapmak bence çok daha mantıklı. Bu arada Türkiye'de de çok popüler oldu hocam bu süreç. Yani hani bazen dışarıda da insanları görüyoruz. İşte çoğu insan AVM'de, yolculuklarda falan hep saç ekimi yaptırmış insanlar rastlıyor. Neden Türkiye'de bu kadar popüler oldu? Şimdi aslında bu şeyle alakalı, kilometreyle alakalı. Yani bir şey çok yapılırsa, ne kadar çok arz varsa o kadar talep olur. Türkiye'deki saç ekimi hikayesi aslında garip bir başarı hikayesi ya da başarısız hikayesi diyebiliriz. Çünkü ilk saç ekimi Türkiye'de popüler olmaya başlaması 2000'li yılların başında ya da 95-96 yılında olmaya başladı ama o dönemde yapan sayısı çok azdı. Yani özellikle 2006-2007'ye kadar Türkiye'de bu işle uğraşan insan sayısı çok azdı. Çok elit takım hekimle uğraşıyordu ve gerçekten çok iyi sonuçlar çıkıyordu. İşte insanlar bu sonuçları görmeye başladıktan sonra ya da çok ciddi bir pazar oluşmaya başladıktan sonra bir sürü insan bu işle, bir sürü hekim bununla ilgilenmeye başladı ve gerçekten çok iyi sonuçlar alınmaya başladı ve özellikle yurt dışında bu farkındalık fark edildi. Ülkemizden daha çok aslında yurt dışındaki bu ülkemizdeki bu farkındalık fark edildi ve çok ciddi talep gelmeye başladı. Bu talebin
Önemli sebeplerden bir tanesi, evet, gerçekten sonuçlarımız iyi. Fiyatlarımız da biraz aslında Avrupa'dan iyi. Ve yurt dışından Türkiye sağlık turizmi adı altında çok ciddi hasta gelmeye başladı. Bu talep Türkiye'deki pazarı aslında çok ciddi anlamda artırdı ve çok fazla sayıda insan, artık hekim dışı hemşireler, teknisyenler, teknikerler de saç ekimlemeye başladı. Artı bunun yanında bu iş merdiven altına gitmeye başladı ve çok fazla sayıda insan, ehil olmayan insan saç ekmeye başladı ve siz dışarıya çıktığınızda, bir AVM'ye gittiğinizde veyahut da büyük bir caddede, popüler bir caddede gezip bir sürü saç ektiren insan görüyorsunuz. Ama bu saç ekiminin çok iyi olduğu anlamına gelmiyor. Saç ekiminin çok fazla yapılması, çok iyi olması anlamına da gelmiyor. Bu sayede aslında biz sağlık turizminde çok ciddi para kazandığımızı düşünürken aslında biz çok ciddi şeyler kaybetmeye başladık. Çünkü insanlar Türkiye'ye geldiğinde, sağlık turizmi için geldiklerinde Türkiye'deki ürünün kalitesi için geliyorlar. Hekim dışı insanlar bu işi yaptığı için ve legal olmayan merdiven altı yerlerde çok fazla yapılmaya başlandı. Ama yurt dışına gelen insanlar bunu kimin yaptığını bilmiyorlar. Sosyal medyadan veyahut da internetten bir takım reklam aracıyla Türkiye'ye geliyorlar ve gelirken onu yapacak insanın bir hekim olmadığını hayal dahi etmiyorlar. Ama Türkiye'ye gelip kötü bir sonuç aldıklarında düşünüyorlar ki Türk hekimi kalitesi, Türk hekimi bunu yaptı. Ve o olumsuz imaj aslında bütün sağlık turizmindeki hepimize zarar verecek. Yani bizim yurt dışında popüler olan o bizim Türk hekimi kimliğini çok kötü yarar vermekte. O nedenle saç ekimi bu konuda çok ciddi disiplin edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok güzel sohbet oldu. Ağzınıza sağlık. 8'de Sağlık'ta şimdi konuğumuz Doktor Nedim Ardıç ile saç ekiminin bütün ayrıntılarını konuştuk. 8'de Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.